Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir ABD'ye gideceğiz. ABD'li aklı sonradan başına gelenlerden olan eski bir tane emekli general Türkiye hakkında çok ilginç bir açıklama yaptı McGregor. Geçtiğimiz dönemlerde de zaten Türkiye'ye ilişkin bolca açıklama yapan birisiydi kendisi. Son olarak da emekli general artık itiraf etti. Ne dedi? Biz ABD olarak Türkiye'ye karşı PKK'yı silahlandırıyoruz ifadesini kullanmıştı. Açıklamalarından öne çıkan detayları sizler için kenara köşeye not ettim. Onları paylaşacağım. ABD'li emekli albay Douglas McGregor son yapmış olduğu açıklamalarında dedi ki Erdoğan Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Ancak İsraillerin Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağını biliyor. Bizim ve İsrail'in hakkında bilmemiz gereken bir şey daha var. Suriye'de Türklere saldırmalar için bazı güçler hazırlıyoruz. PKK silahlanıp sınırı geçip doğrudan Türkiye'ye saldırma talimatı aldılar. Türkler bunu çok iyi biliyor ve öfkeliler. Bunu dönem dönem yaptık ama son zamanlarda durum çok daha ciddi. Bu nedenle çok iyi silahlanmış Arap aşiret üyeleri üslerimize saldırıyor. Sanırım başarılı oldular. Kayıplarımızın olmaması beni şaşırtır. Bölgede büyük bir savaş gelişiyor. İsrailler bunun parçası, biz bunun parçasıyız ve Türkler de bunu kabul edip dahil olup açıktan ifade etmenin eşiğinde demişti. Açıklamalarının son kısmında ise Türk ordusunun gücünden bahsetti McGregor. Dedi ki ortalama Türk askeri çok sert ve zorlu bir rakip. Türkleri küçümsemek her türlü hata olur. Savaşa hızlı giriş yaparlar mı? Sanmam. Çünkü savaş daha Hizbullah'a yönelik genişlemedi. Eğer İsrail Hizbullah ile ciddi çatışmaya girerse o zaman Türklerde hareket görürüz. Şu da var ki Suriye, Ürdün, Arap Yarımadası, Mısır buralar tarihi olarak Türklerin nüfuz alanı. İran'ın değil ama İsrail'e karşı İslam ülkelerinin liderliğini İran ele aldı. Türkler bundan rahatsız. İslam'ın gelecekteki lideri olarak kendilerini görüyorlar. Ne de olsa son gerçek halife Türk sultanıydı diye McGregor açıklamalarını sonlandırdı. Bir şey hariç McGregor emekli kafa hani hep doğruyu söylerdi ya, hatta derdik ulan görev başındayken niye söylemezdin bunları diye. Bence kıymetli dostlar bir şey hariç her şey doğru. Açık açık demiş PKK'yı biz silahlandırıyoruz. Bunu zaten biliyorduk. Devamında Türkler kolay bir rakip değil. Bunu da dile getirmiş. Fakat orada bir hani Türkler İslam coğrafyasında liderliği şu an Filistin mevzusunda İran'a kaptırdı ifadesi var ya. Yani bunu duydum, gerçekten de gülmemek için kendimi çok zor tuttum. Kendi ülkesindeki misafiri koruyamayan İran şu an Filistin mevzusunda liderliği ele almış. Açık açık herifler de utanmada kalmadı. PKK'yı destekliyoruz diyorlar. Yani YPG demiyorlar, bakın dikkat çekerim. PKK diyorlar. PKK hem Avrupa Birliği'nde hem ABD'de terör örgütü olarak tanımlanır. YPG'yi tanımıyor onlar. Ama McGregor açık açık biz PKK'ya destek veriyoruz diyor. Bu da tabii ki de artık sözde müttefikimizin Türkiye'nin arkasından ne kadar da gizli iş çevirme peşinde olmadığının kanıtı. Gizli iş çevirme gibi bir dertleri yok. Göz göre göre tırlar dolusu yardımları gönderiyorlar. 7 Kasım tarihinde de yine bu ABD'li emekli general McGregor Türk ordusunun Gazze'ye girişi hakkında bir tweet paylaşmıştı. Yaklaşık 5 milyona yakın görüntülenme almıştı dünya çapında. Ne demişti isterseniz bir karşımıza gelsin. 7 Kasım 2023 tarihinde yine aynı emekli general Douglas McGregor ne demişti? Türk askerleri eninde sonunda Gazze'de savaşacak. Erdoğan zamanlama konusunda hassastır. Ülkeyi seferber etmektedir. Bu olacak. Onu görevden almak hatadır. Erdoğan Orta Doğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip tek adamdır. Dikkat etmek gerek diye bu şekilde bir tweet'i vardı 7 Kasım tarihinde. ABD'deki İsrail lobisi, Yahudi lobisi mesela bu açıklamayı McGregor yaptıktan sonra niye McGregor'ın icabına bakmıyor mesela, değil mi? Yahudiler böyle bir açıklamaya kabul eder mi? Düşünsenize, adam demiş açık açık İsrail yok etme potansiyeli olan tek ülke Türkiye'dir, tek lider Erdoğan'dır demiş. Bunu sizce ABD'deki
Yahudiler kabul eder mi? McGregor'ın fişini çekmezler miydi? Çekerler normal şartlarda. Yani ne anlama geliyor? Birazcık da bu McGregor etki ajanlığı peşinde. Onu da belirtmek isterim. Dediği ifadeler öyle sizi kandırmasın. ABD bunu söyleyeceksin diyor. İsrail bunu de millete diyor. Bu da diyor. Onunla görevlendirilmiş bir şahıs diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda. Kıymetli dostlar, hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Lütfen arkanıza yaslanın, bomba bir haberle sizlerin karşısındayım. Türk balıkçı tekneleri uzunca bir süredir, hatta yıllardır Yunanları rahatsız eder. İşte yok Türk balıkçı teknesi şuraya geldi. Orası işte bizim deniz yetki alanımızdı. Türklerin balıkçı teknesinin burada ne işi var falan filan. Bu tarzı haberleri çok görürdük. Ama ilk defa Türk balıkçı tekneleri yüzünden seferber olan bir köyden bahsedeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Türk balıkçı teknelerinin sözde Yunan adasına 250 metreye kadar yakınlaşması sonrasında Yunanistan'da tehlike çanları çalmaya başladı. Adada bulunan Yunanlılar belediye başkanının telefonlarını bir saniye bile susturmadı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Yunanlılar Türk tekneleri tarafından nasıl papaz edilmiş hep birlikte öğrenelim. Metni aynen Yunan basınında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan basınından Defense Point diyordu ki, Türk balıkçı tekneleri Samos'a 250 metre uzaklıkta, Atina sakin suları rahatsız etmez diye bir başlık atmıştı. Haberin devamında Batı Samos'ta en az bir haftadır Türk balıkçı teknelerinden oluşan bir filoyla birlikte denizde yüzüyor Türkler. Yerel halk sahil güvenliğinin benzeri görülmemiş hareketsizlik karşısında şaşkınlıklarını dile getiriyor. Son günlerde ve artık her gün Türkiye'den gelen balıkçı tekneleri kıyıdan 250 metre kadar içeriye bile yaklaşıyor. Batı Samos Belediye Başkan Yardımcısı Ankele Hatsini'nin Yunan basınına yaptığı açıklamada bölge sakinlerinin yoğun tepkisine karşılık sahil güvenlik Türk balıkçı teknelerinin zararsız bir geçiş yaptığını söyledi. Ulusal gururumuz etkileniyor ve Başbakanın müdahalesini istiyoruz diyen Bayan Hatsini, telefonlarının Sisamlılar tarafından kırıldığını belirterek birçok Yunan vatandaşının Yunan sahil güvenliğinin Türk karasularında zararsız bir geçiş yapıp yapamayacağımızı merak ettiğini belirtiyor. Fakat Türkler tabii ki de bizleri tutuklamazsa diye haberi bu şekilde sonlandırmıştı Yunan basını. Ulusal gururumuz etkileniyor ve Başbakan'dan yardım istiyoruz. Telefonlar bir saniye bile susmuyormuş. Gerçekten de şaka gibi bir haberdi. Ama bizim balıkçılar da yani 250 metre, eğer ki iddialar doğruysa hani kıyıya 250 metre oldukça yakın bir mesafe. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Ayrıca Yunanlılar başka haber sitelerinde bu olaya ilişkin diyordu işte. Yahu Türk balıkçıların bizim sınırımıza gelmesini filan geçtik. Ona zaten Yunan sahil güvenliği hiçbir şey demiyor. Yol geçen anına döndü diyorlar tabiri caizse kendi sınırları. Bari Avrupa Birliği'nin yasalarına uysalardı Türkler diyor. Normalde bu dönemlerde o bölgede işte balık avlamak yasakmış. Ondan dolayı işte Türkler Avrupa Birliği'nin yasalarını da çiğniyor. Avrupa Birliği'nden de ses seda yok diye kendi aralarında yakarıp duruyorlardı. Bizim balıkçılar kısacası kıymetli dostlar ortalığı çok fena karıştırdılar. Bölge halkı stresten, sıkıntıdan uyku dahi uyuyamamış. Bazı yorumlarda bunlar dahi söylenmekteydi habere ilişkin. Dikkat çekiciydi, sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve akabinde bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimize ilk olarak bir ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in yapmış olduğu açıklamalara gideceğiz. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Filistin konusunda Türk yetkililerin gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden Türkiye dahil İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ayrıca ABD'nin Türkiye'den Rusya'ya askeri amaç tesisat gönderilmesi konusunda hala endişeli olduğunu belirterek Ankara'yı ihracatı önlemek için işbirliğini artırmaya çağırdı. Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanımızın Türkiye Suriye'den ne zaman çekilir sorusuna önemli bir kısa cevabı vardı. Onu sizlerle paylaşacağım. Dedi ki Yaşar Güler, Türkiye Suriye'den çekilmeyi ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir diye bir ifade kullanmıştı. Bakın çıkarız demiyor, görüşebilir. Yani Suriye'de tekrardan bir yeni anayasa veyahut da yeni bir seçimin yani nizami bir seçimin olacağını düşünen var mı? Tabii ki de yok. Kısacası artık oralar bizim desek pek de yanlış olmaz. Hemen devamında birlikte bir Macaristan'a gidelim mi? Avrupa Birliği
üyesi olan, aramızın da sıkı fıkı olduğu Macaristan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı dalgalandı. Tabii ki de Rumlar ne oldu? Çılgına döndüler. Macaristan'da düzenlenen geleneksel Büyük Hun Türk Kurultayı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ile Kıbrıs Türk siyasetinde önemli bir isim olan Serdar Denktaş'ın katılması Rumların tepkisini çekti. Rum medyası ziyareti protesto ederken Avrupa ülkesinde sahte devletin bayrağı çekildi yorumu yapıldı. Yunanistan'da büyük yangınlar söz konusu şu son günlerde. Türkiye'den de bilineceği üzere bakanımız açıklama yapmıştı. Destek göndereceğiz Yunanistan'a yangın söndürmek için demişti. Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Atina Uluslararası Havalimanı'na inerek görevine bu şekilde başladı. Şimdi tabi devamında farklı ülkelerden Yunanistan'a destek açıklaması geldi. İşte kimi ülkeler uçak gönderdi, helikopter gönderdi. Kıymetli dostlar, bir başka destek açıklaması da İlginçtir. Bilerek bu haberi sizlerle paylaşıyorum. Filistin'den geldi. Diyebilirsiniz, ulan Kaan, Filistin zaten büyük bir cenderenin içinde değil mi diye. Öyle ama kıymetli dostlar, Mahmut Abbas'ın farklı planları var. Herhalde ki Mahmut Abbas Filistin'e dayanışma ve destek mektubu yazdı. Yangınlarla mücadele için Yunanistan'a yardım göndermeye hazır olduğunu belirtmişti Mahmut Abbas. Yani Mahmut Abbas'a mı kaldı Yunanistan'daki yangına müdahale etmek? Asıl en büyük yangın, asıl dünyanın şu anki en büyük yangını nerede? Filistin'de, Gazze'de değil mi? Tabii kendisi Batı Şeria'da. Onlar tabii biraz iyi geçiniyorlar. İsrail polisiyle, İsrail askerleri. Ona pek bir şey yok. Batı Şeria'da birazcık daha rahat Mahmut Abbas. Gazze'deki zulümden bir haber gelmiş, sağa sola işte yardım teklifinde bulunuyor. Bilineceği üzere bunların zaten Rumlarla arası çok iyi. İşi gücü yok Mahmut Abbas'ın, gece vakti oturuyor mektup yazıyor. Gerçekten de akıl alır gibi değildi. Önümüzdeki günlerde daha da sinirlenmeye hazır olun. Çünkü Mahmut Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesine sayılı günler kaldı. Açıklamalarını şahsen ben de merakla takip edeceğim. İnşallah dediğim gibi bir pot kırmaz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu ederseniz. O zaman ne diyelim, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.